Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen pastane poğaçası tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1,5 bardak ılık su ekledikten sonra maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. 3 adet yumurtam var. İkisinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalan yumurtaları ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile yumurta tamamen yok oluncaya kadar karıştırıyorum. İyice karıştırıp çırpıcıyı içerisinden çıkartıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Göz kararı 2-3 bardak kadar un ekledikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir 100 gram kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Kullandığınız yağın oda ısısında olmasına dikkat edin. Yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda kıvamını göstermeye çalışacağım. Çok fazla un ekleyerek hamuru sertleştirmemeye dikkat edin. Ben bu tarif için toplamda yaklaşık 1 kilo kadar un kullandım. Azar azar ekliyorum. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru özlü bir hal alıncaya kadar azar azar un ekleyerek yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pamuk gibi bir hamur oldu. Hamurun üzerini kapatıyorum. Kalınca bir sofra beziye sarıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıp hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra masaya alıyorum. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Çok da yuvarlak bir forma getirmenize gerek yok. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Böldüğüm her bir parçayı 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum.
Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bu aşamada ben un kullanmıyorum. Hamur zaten yağlı olduğu için kendiliğinden elinize yapışmadan yuvarlak bir forma geliyor. Bezeleri hazırladım. Üzerini kapattım. Bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Poğaçaları hazırlamaya başlıyorum. Dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Birçok poğaça tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bu tarif mükemmel oluyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. 2 tepsi hazırladım. İsterseniz yarı ölçüden de yapabilirsiniz. Birazını dudak şeklinde hazırladım. Birazını da yuvarlak olarak hazırlıyorum. Dediğim gibi 2 tepsi olarak hazırladım. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçaları hazırladığım tepside 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. 2 tane yumurta sarısına 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım. Fırça yardımıyla sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine yağ koyduğunuz zaman iyice karıştırmazsanız yumurta sarısı poğaçanın üzerini tutmayabiliyor. Mutlaka bu aşamada dikkat edin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına sürdüm. Bu arada yuvarlak olarak hazırladıklarım da tepsi mayası oldu. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyorum. Üzerini şekillendirdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Gerçekten mükemmel oldular. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra küçük de olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Biraz ılıdıktan sonra doku testi yapabilirsiniz. Ben daha sıcak sıcak doku testi yapıyorum. Ona rağmen mükemmel oldu. En ufak bir hamurlaşma yok. İç dokusunu yakından göstermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.